Merhabalar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, buradaki arkadaşımız da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilerine dair bilgiler paylaşıyoruz sizlerle. Bugün tabii ki gördüğünüz üzere evdeki bitkileri budayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Evet, neden işe evin en kocamanıyla, en kocamanı bu değil ama Monstera ile başlamayalım dedim. Bu Monstera'ya çok iyi bir şekilde bakamadım ne yazık ki ve gördüğünüz gibi çok fazla cılız kaldı. O yüzden suya almayı planlıyorum. Bir de aynı zamanda tabii ki gördüğünüz gibi çok fazla yer kaplıyor ve hani bunun kapladığı alana daha fazla bitki koyabilirim. Şimdi bu tarz büyük bitkileri budamasını yaparken şöyle çevireyim. Hava köklerini ne yapacağız diye bazen soruyorsunuz. Ben hava köklerinin ucunu direkt altındaki toprağa sokuyorum ve hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum. Kökler toprakta büyümeye devam ediyor. Monstera'da özellikle mospol kullanmayı sevmiyorum. Çünkü gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer sosyal medyada da diğer deve tabanlarına bakarsanız eğer zaten hani mospolsuz da çok güzel büyüdüğünü göreceksiniz. Monstera'larda özellikle güzel ışık alması çok önemli yapraklarını büyütmesi için. Bazen bana soru soruyorsunuz işte neden benim monsteram delikli olmadı diye. Genellikle bu sorun az ışık almasıyla alakalı. Alttaki ilk yaprakları deliksiz çıkar, fark etmişsinizdir. Buradaki üst yapraklardaki deliğin amacı ise bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Bu delikleri oluşturarak alttaki yaprakların da ışık almasını sağlamak için. Eğer bitki fazla ışık almıyorsa ne olacak? Yapraklarının alanını genişletecek ki alabildiği kadar fazla ışığı alsın ve fotosentez yapmaya devam etsin, ama güzel ışık alan bir yerde konumlandırırsanız buna ihtiyaç çok fazla duymayacaktır ve ışığın alt dallara, alt yapraklara gidebilmesi için olabildiğince yapraklarını delikleştirecektir. Şimdi destek çubuğundan da çıkarayım ufaklığı. Budamanın ana kuralı hava köklerinin çıkacağı ya da bitkinin kök vereceği yerlerdeki iki nodül arasındaki kısmı olabildiğince zarar vermeden ve tek seferde budamayı başarabilmektir. Niye hava köklerinin olduğu yerlere çok fazla yaklaşmıyoruz? Çünkü çürüme devam eder. O kestiğimiz kısım eninde sonunda çürüme yaşayacaktır ve bu da bitkinin daha yüksek yerlerinin çürümesine, daha tepe kısımlarının çürümesine sebebiyet verecektir. Kullanacağınız budama aleti makas olsun, bıçak olsun, eninde sonunda kesinlikle dezenfekte ve çok keskin bir şekilde olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bitkiciğime bakıyorum. Şuradan bir kesik alacağım. Şuradan alacağım. Evet, bu hava kökünü ve bu hava kökünü değerlendirmek istiyorum çünkü. Evet, toprağa soktuğum bir kök. Onu da çıkaralım. Bu kökler artık işlevini yitirmiş durumda, farkındayım, kurumuş şekilde. O yüzden bu kökleri de ben budamasını yapacağım. Çok fazla böyle büyük köke ihtiyacım yok. Uçlar zaten olabildiğince hani işlevini yitirmiş durumda. Bakın köklerin hala aktif olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz budama yaptıktan sonra. Eğer iç kısmı gördüğünüz gibi yeşil tonlardaysa evet, bu kökler hala aktif ve işe yarayacaklardır. Şimdi burada ben şu dalı, yaprağı çok sevmedim. Bunu da uzaklaştırıyorum, atalım yere ve bakıyorum. Bu kalabilir. Bu şekilde suyla doldurduğum kavanozuma sokuyorum. Monsteracığıma. Gir bakayım. Aferin. Tam olarak sokamadığım için kavanoza tam girmedi. O yüzden bu yaprağı da feda edeceğim. Şimdi hep diyorum ya, budama sırasında 1/3'ünden fazlaya almayın diye yapraklarda. Şu an bu kalan 3 tane yaprak benim gayet güzel bir şekilde fotosentezimde işe yarayacak. Aşağıdaki kökler de bitkiyi beslemeye devam edecekler. Evet, bu çocuğu koyduk buraya. Devrilme. Çok sıcak. Şimdi bakıyorum, bu yaprak da aslında işe yarar. Şuradan da bir kesik alıyorum. Daha büyük bir kavanoza daha sonra geçirmem gerekecek bu çocukları.
Şeyi bana soran çok oluyor. Bu suda köklendirme yaparken suyun içerisine köklendirici falan koyuyor musunuz diye. Ben hiçbir şey koymuyorum. Gördüğünüz gibi tarçınlama falan da yapmıyorum ama bitkileri bu şekilde budayıp suya koyduktan sonra iyi bir şekilde gözlemlemesini yapıyorum. Kök güçlendiriciye ihtiyaç duymuyorum. Gayet güzel kökleniyorlar. Bunu daha sonra ne yapacağım? İsterseniz eğer böyle bir şekilde kaldı buralardan da budamasını yapabilirsiniz. Ben daha sonrasında bunu yapacağım. Şu an Monstera'yı göstermiş oldum. Bunun üstünde daha fazla uğraşmak istemiyorum. Şimdi örneğin burada ruj çiçeğim var. Ruj çiçeğimi de mesela budamak istiyorum diyelim. Ben geçen gün budadım. Gayet tatlı bir şekilde, hatta yeni yapraklar da vermeye başladı bana. Bunun budamasında da gene aynı mantık bütün budamalarda geçerli. 2 yaprak, 2 nodül arasındaki yerden temiz bir kesik atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde köklendiler. Suyunu hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Eğer su azaldıysa üstüne yeni su ekliyorum. Arada bir kontrol ediyorum ki çürüme vesaire yaşamış mı? Özellikle sıcak aylarda su daha hızlı azalıyor. Tabii ki doğal olarak onu takip etmeyi unutmayın. Çünkü öyle çok fazla kök kuruttum ben. O konuya dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu bir ay önce falan çiçek de verdi. Suda bakmayı planlıyorum. Birleştirmeyeceğim. Çünkü benim askıda olduğu için şu an ruj çiçeği zaten tek taraftan ışık alıyor. Askıdakileri çok fazla döndürmekle uğraşmak istemiyorum. O yüzden bunu da burada büyütmeyi planlıyorum. Sulama suyu kullanmanızı öneriyorum. Kireçli su, musluk suyu vesaire hiçbir şekilde kullanmayın. Eğer çürüme varsa hiçbir şekilde aynı bitkileri aynı suya koymayın. O çürüme diğer bitkilere de bulaşacaktır. Zaten çürüme varsa hiçbir bitkiyi çoğaltmayın. Devam edin. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi Philodendron. Şimdi burada gördüğünüz gibi Philodendron micans var. Micans'ı da sizler için budamasını yapayım. Budama videosunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Aşağıya koyuyorum. Orada budama niye yapılır, ne zaman yapılır vesaire, onların hepsinden bahsettim. Aslında şu anki dönem budama için çok mantıklı değil. Çünkü sonbahar, kışa giriyoruz artık. Ama benim bitkilerim normalde zaten büyümeye devam ediyorlar. En azından bilgi vermiş olayım. Nasıl budama yapmamız gerektiğini öğrenelim. Çünkü bana sorular geliyor. Hani neresinden keseceğim, nasıl keseceğim şeklinde aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi Mikans kuzum da gördüğünüz gibi hava kökleri vermiş buradan. Bu hava köklerinden ben faydalanmak istiyorum. Önemli olan bu. Çelik boyu ne kadar olması gerekiyor? Bitkiden bitkiye göre değişiyor. Burada önemli olan aslında aldığınız çeliğin kalınlığına göre uygun cam kap, işte pet şişe, ne de artık köklendirme yapacaksanız onun içindeki su miktarı. Eğer kökler minik minikse, dal minik minikse çok fazla büyük bir şişeye koymanızı tavsiye etmiyorum ben. Çünkü bu kökler zaten kendileri büyüme hormonu salgılıyorlar suyun içerisine ve eğer sizler çok fazla suyun olduğu bir kapta köklendirme yaparsanız böyle bir durumda bitki suyun içindeki büyüme hormonundan çok fazla faydalanamayacaktır. O yüzden o konuya da dikkat. Şimdi aslında bu çok uzamış. Şöyle 2 nodül arasından gene budamalarımı yapıyorum. Bu çocuğu da yeni aldım. Bence bu kadar şimdilik yeter. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da şu. Suya koyacağımız kısımda hiçbir şekilde yaprak vesaire olmaması gerekiyor. Çürümeyi teşvik eder. Şimdi bunda hava kökü yok. Ne yapıyorum ben? En alttaki yaprağı pıt diye çekiyorum. Nereyi suya koyacaksam ona göre kesimini yapıyorum. Mesela bu şekilde bir dal aldınız. Buradan gene kesmeye devam edebilirsiniz. Ama ben köklendirirken de böyle aşağıya doğru sarkmasını seviyorum bitkilerimin. O yüzden buradan kesmeyeceğim. Şurada umarım gösterebilirim. Minicik hava kökleri var. Zamanla suyun içerisinde büyüyecek, uzayacak ve gene bu şekilde uzun kökler haline gelecek. Kullanacağınız şişe de aynı şekilde olabildiğince içerisine ışık almayacak olan bir şişe renginde olması gerekiyor. Su çünkü güneş ışığını aldığı zaman yosunlaşma gibi sorunlar yaşayabiliyor. Bu konuya da lütfen dikkat edin. Gördüğünüz gibi ilaç kapları olsun, böyle koyu renkli kaplar köklendirme için candır diyorum ben. Bunu biraz fazla uzun kesmişim. Mesela şimdi bunu kısaltabilirim. Yine orta yerinden bir minik kıt atıyorum. En alttaki yaprağı çekiyorum. Evet, şu an minnoşlar tamamdır. Bu da tamam. Devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi çok sağlıklı bakamadığım bir Monstera Monkey Mask'im var. Bunu da budamasını yapacaktım zaten. Sizi bekliyordum. Bunu da çoğaltalım şimdi.
Bitkinin yaprak sayısı azaldığı zaman suyu daha az kullanacaktır ve toprak kontrolü yapmadan sulama yapmaya devam ederseniz büyük ihtimalle kök çürümesi yaşayacaksınız. Şimdi ben bunları bırakacağım. Bitki büyümeye devam etsin. Aslında baktığınızda 1/3'ünden birazcık fazla budama yaptım. Çünkü yaprak adedine göre bakmanızda büyüklük olarak da aynı şekilde hani bitkinin fotosentez yapabilmesini çok fazla minimuma indirmemeniz gerekiyor. Bitki beslenmeye devam etsin, büyümeye devam etsin. Bizim istediğimiz burada bu. Bunu bu şekilde bırakıp bunu böyle budadım. Eminim kendisine gelecektir, kök verecektir. Bunu suya koyalım. Şimdi buraya bakıyorum. Bu arada şeyi karıştırabilirsiniz. Hani budama yaptıktan sonra altı neresiydi, üstü neresiydi diye. Şu an ben de bir afalladım. Şuraya dikkat edin. Açılma yeri, yaprağın büyüme yeri genelde değil, her zaman yukarıya doğru olacaktır. Burada da suya girmemesi için arkadaşım bu yaprağını uzaklaştırıyorum. Bunu da suya koyduk. Burada da gene alt yaprağı alıyorum. Minik hava kökünü görüyor musunuz? İşte bu hava kökü büyüyecek ve bitkiyi kendisine getirecek. Hava köklerinin tabii ki suya girmesi önemli. Burada hasarlı yaprak var. Bunu da ayıklayalım. Bu da tamam. Evet, şimdi bizler budamayı her zaman bitki çoğaltmak için yapmıyoruz sonuçta. Mum çiçeği anlamsız bir şekilde yukarıya doğru uzadı ve şu şekilde gördüğünüz hiçbir anlam ifade etmeyen, üstünde yaprak olmayan sürgünler verdi. Ve bunları ben tabii ki görmek istemiyorum. Keza burası da bu şekilde. Yapraklı kısımdan aldım burada budarken çünkü birazcık da fotosentez yapmasını istiyorum. Salgı salgılıyor şu an. Umarım alerji olmaz. Evet, bunu da bu şekilde koyacağım. Yine yapraklarının bir kısmını alsam mı diye bakıyorum. Hayır, almayacağım. Bunu da küçük şişemizin içerisine bunu da değerlendirmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Şunun alt kısmını da keseceğim hatta. Bence hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet. Hatta bunu da parçalayacağım. Verirse eğer. Çok fazla bilgim yok mumlarla ilgili. Verirse eğer yaprak, yeni sürgün, ne mutlu bana diyerek bunları da koyuyorum. Değişik oldu. Evet. Evet, bir tane de maranta çoğaltmak istiyorum. Yine aynı mantık burada da geçerli ama her bitkinin hava kökü olmasına gerek yok. Bazı bitkiler budandığı yerden kök veriyor. Biraz sonra burada çoğalttığım marantayı size göstereceğim. Bakıyorum. İki yaprak arasındaki kısımdan temiz bir kesik atıyorum. Yine suyun içerisine bu parçanın girmesini istemiyorum. Şu yaprağı uzaklaştırıyorum. Bu yaprağı da uzaklaştırıyorum ve yapraksız temiz bir gövde elde ediyorum. Önceki çoğalttığım maranta nasıl kök vermiş gördüğünüz gibi. Toprağa almıyorum ben bunları. Eğer yarın öbür gün anne bitkime bir şey olursa diye ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi suya değen yerinden çok güzel kök vermiş. Bu arkadaş da ne kadar fazla suya değerse o kadar güzel bir şekilde kök verecek. Evet, şimdi budama her zaman çoğaltmak için vesaire de yapılmaz. Aynı zamanda bitkinin sağlığı için de yapılır dedik. Burada gördüğünüz gibi misal sararmış yapraklar var. Bu yaprakların uzaklaştırılması alandan çok önemli. Çünkü bitki zararları şunu söylüyor. Bu bitkide sararmış yaprak var. Bu bitki hasta. O zaman ben bu bitkiye saldırabilirim. O yüzden olabildiğince sararmış yaprak görüyorsanız ve bir yaprağın %50'den fazlası sararmışsa bitkiden uzaklaştırın. Alttan kök çıkması her zaman saksımı değiştir demek değildir. Saksının içerisini kontrol etmeniz gerekiyor. Bir ara bunu da kontrolünü yapmam lazım sanırım. Ama bitkide bir sorun yok. Şu an aşağı doğru eğilmiş durumda. Çünkü bu bir sarmaşık ve tırmanabileceği bir şey olmadığı için artık kafasını da taşıyamıyor gördüğünüz gibi. Evet, bunu da bebeklerini çok fazla çoğalttım.
Gene aynı mantık Syngonium'larda da geçerli. Evet, Monstera Minima evimi ele geçirmeye başladı ne yazık ki. Duvara tutundu. Yarın öbür gün saksı değişimi yapmam gerekecek, büyütmem gerekecek. Nasıl yapacağım hiçbir bilgim yok. Sökmeden yapmaya çalışacağım. Bunun da bu küçük parçası çok fazla uzama göstermiyor. Asıl parça çok güzel uzadı ama burası kaldı. Bunu da aktifleştirmek için bunu da keselim. Pıt. Evet, gördüğünüz gibi bunu da budadık. Şimdi şu kısımlar hep hava köklerinin çıkacağı yerler. Gene bu kısımların suya girmesi bizim için önemli. Hatta buradan minik bir kökçük de vermiş. Şimdi bunu da çok hızlı uzuyor. O yüzden çok fazla köklendirme yapmak istemiyorum. Şuradan da bir parçasını alalım. Evet, küçük şişelerim bitti. O yüzden şimdilik buna koyacağım. Daha sonrasında değiştiririm. Ve bu işlem de tamam. Evet, budadığımız bitkilerin ilerleyen zamanlardaki kök durumlarıyla ilgili de eminim ki bir video çekeceğim. Kesinlikle çekeceğim. Çekmem lazım, size göstermem lazım. Evet, son olarak kapanışı bu arkadaşla yapalım. Çünkü artık o kadar uzadı ki sinirimi bozuyor. Bunu da aynı şekilde, ki bunun hava kökleri o kadar güzel ki şimdi size yaklaştırıp göstereceğim. Oh be! Küçüldü. Bunu bayağı fazla çoğaltmam gerekecek bence. Ya çok güzelsin. Çok seviyorum bu arkadaşı. Şurayı bir tane alalım. Burayı bırakacağım yaprağıyla beraber. Burayı da bir tane alalım. Burayı bırakacağım yaprağıyla beraber. Burayı da halledelim. Bakayım. Seni yaprağı keselim. Bu da kalsın. Evet, yeni şişe doldurup geldim. Umarım sığar. Hadi gir. Bu da tamam. Ve son kez. Bütün bitkiler dallarından çoğaltılmak zorunda değil. Begonya gibi türler özellikle bir yaprak alıp suya koyduğunuzda, yaprağını toprağa koyduğunuzda, işte dalını suya koyduğunuzda da köklenebilen bitki gruplarından. Bazı bitkiler de bu şekildedir. O yüzden hangi bitkiyi köklendirecekseniz öncelikle hava kökü var mı yok mu ona bakın. Hava kökü varsa tabii ki suda İki boğum arasından budayarak köklendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bitkiye göre de değişiyor bu durum. Şimdi mesela begonya köklendirmek istiyorum. Gene bir yaprağını aldım. Bunu bu şekilde suya koyacağım ve minnoş minnoş köklenecek. Daha birkaç gün önce hasarlı yaprakları vardı begonyalarımın. Onları budamıştım. Onları buraya koymuştum. Bu arkadaşı da onların yanına koyuyorum. Bakalım ileride nasıl olacak? Evet, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.